Yıl 2009. Desmond Miles için kaçış bitti. Asıl savaş şimdi başlıyor. Modern dünyanın gölgelerinden sıyrılıp Lucy ve ekibinin yanına Animus 2.0'ın soğuk koltuğuna uzandığımızda sadece bir makineye değil, kanımızda saklı olan o devasa mirasa bağlanıyoruz. Ben Desmond Miles. Ya da onların deyimiyle Denek 17. Kanımda yüzyıllardır uyuyan devasa bir tarih saklı. Animus şimdi o anıları canlandırmak için yükleniyor. Buraya sadece geçmişi bir film gibi izlemeye gelmedim. O anları bizzat yaşayarak bugünü kurtaracak gücü bulmaya geldim. Koordinatlar belirlendi. 15. yüzyıl İtalyası Rönesans'ın şafağı. Bir hovardanın bir ustaya, bir kurbanın ise bir avcıya dönüşme vakti gelmişti. Hazır mısın Desmond? Floransa seni bekliyor. Oyun tarihinin en ikonik karakterlerinden birinin Ezio Auditore de Firenze'nin doğuşuna tanıklık etmeye hazır mısınız? Hikayemiz 1476 yılının Floransa'sında Rönesans'ın kalbinde başlıyor. Ancak bu bir kahramanlık hikayesi olarak değil, bir sokak kavgası ve imkansız bir aşkla başlıyor. Ezio hayatı ciddiye almayan, çatılarda koşan ve her gece bir başka pencerede biten çapkın bir asilzadeydi. Babası Giovanni bir bankacı, kendisi ise sadece anı yaşayan bir gençti. Kardeşi Federico ile Santa Maria del Fiore'nin tepesine tırmanıp şehre baktıkları o an. O an aslında fırtınadan önceki son huzurlu saniyelerdi. Çünkü Auditore ailesinin üzerinde Floransa'nın karanlık sokaklarında bir komplo örülüyordu. Bir gece her şey bir anda tersine döndü. Babası ve kardeşleri sadık sandıkları aile dostu Uberto'nun ihanetiyle tutuklandılar. Ezio babasının gizli bir odadaki vasiyetini yerine getirmek için ilk kez o meşhur suikastçı kıyafetlerini giydiğinde aslında kaderine ilk adımını atıyordu. Ancak bu adım onları kurtarmaya yetmeyecekti. Meydanda halkın gözü önünde babası ve iki kardeşinin idam edilişini izleyen Ezio için artık geri dönüş yoktu. O gün Floransa'nın o neşeli genci öldü ve yerine intikam ateşiyle yanıp tutuşan bir suikastçı doğdu. Şimdi ise tek bir hedefi var. Bu ihanetin bedelini herkese ödetmek. Ailesinin geri kalanını korumak için Floransa'dan kaçan Ezio'nun elinde intikam hırsı ve babasından kalan gizemli bir mektuptan başka hiçbir şey yoktu. Şehir surlarının dışında yorgun ve savunmasız haldelerken onlara kimin yardım edeceği ise tam bir sürprizdi. Mario amca. Evet, tarihin en meşhur "It's a me, Mario" repliğiyle hayatımıza giren o adam. Aslında bir bankacıdan çok daha fazlasıydı. Ezio amcasının kalesine sığındığında acı bir gerçeği öğreniyor. Babası Giovanni sadece bir bankacı değil. Yüzyıllardır süregelen bir savaşın suikastçı kardeşliğinin bir üyesiydi. Mario, Ezio'ya sadece kılıç tutmayı değil, gölgelerin arasında nasıl hareket edebileceğini ve düşmanın zayıflıklarını nasıl bulabileceğini öğretti. Burası artık Ezio için bir sığınak değildi. Bir suikastçının dövülerek şekillendiği bir ocaktı. Eğitimini tamamlayan Ezio ilk rotasını yeniden Floransa'ya kırdı. Hedefinde ailesine ihanet eden Uberto Alberti vardı. Uberto'yu bir sergi sırasında köşeye sıkıştırdığında Ezio'nun hançeri sadece bir can almıyordu. Aynı zamanda dünyaya yeni bir suikastçının gelişini müjdeliyordu. Auditore'ler ölmedi. Ben hala buradayım. Ezio Auditore. Çığlığı tüm İtalya'da yankılanacak olan o uzun savaşın ilk kıvılcımıydı. İntikam ateşi Ezio'yu Floransa ve Toskana'nın ötesine, Adriyatik'in incisi Venedik'e kadar sürükledi. Ancak bu yolculukta yalnız değildi. Rönesans'ın en büyük dehası Leonardo da Vinci. Ezio'nun en yakın dostu ve teknolojik hamisi olmuştu. Leonardo kodeks sayfalarını çözerek Ezio'ya çift gizli bıçak, zehirli iğne ve hatta ateşli silahlar gibi devrim niteliğinde ekipmanlar sağladı. Artık Ezio sadece bir suikastçı değil, yürüyen bir cephanelikti. Venedik'in sisli kanalları ve görkemli sarayları suikastçılar ve tapınakçılar arasındaki gizli savaşın yeni cephesiydi. Ezio burada Rosa ve hırsızlar loncasıyla işbirliği yaparak tırmanma yeteneklerini geliştirdi. Pazzi komplosunun arkasındaki asıl ismin İspanyol lakaplı Rodrigo Borgia olduğunu keşfettiğinde ise hikaye kişisel bir intikamdan tüm dünyayı ilgilendiren kadim bir savaşa evrildi. Ancak Borgia'nın koruması altındaki hedeflere ulaşmak
ulaşmak hiç de kolay olmayacaktı. Venedik denince akla gelen en unutulmaz an ise kuşkusuz Leonardo'nun uçan makinesiydi. Ezio gökyüzünden bir kartal gibi süzülerek Palazzo'ya sızarken oyunculara o güne kadar yaşamadıkları bir özgürlük hissi tattırıyordu adeta. Venedik Karnavalı'nın renkli maskeleri ardında geçen gizli operasyonlar ve havai fişekler eşliğinde tamamlanan suikastlar Ezio'nun artık gölgelerin gerçek efendisi olduğunu tüm dünyaya kanıtlıyordu. Yıllar geçtikçe Ezio artık sadece ailesinin katillerini kovalayan öfkeli bir genç değildi. O, halkın içindeki adaletsizliğe karşı duran bir sembole dönüşmüştü. Rodrigo'nun peşindeki yolculuğu onu insanlık tarihini kökten değiştirebilecek kadim bir esere, cennetin elması yani Apple of Eden'a ulaştırdı. Bu parlayan metal küre sadece bir silah değildi. Zihinleri kontrol edebilen, geçmişin ve geleceğin sırlarını barındıran yasaklı bir teknolojiydi. Venedik'te Borgia'nın elinden elmayı geri alan Ezio hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Yol boyunca ona yardım eden herkes, hırsızların lideri Rosa, fahişelerin başı Theodora, hatta o güne kadar sadece bir akıl hocası sandığı Machiavelli. Hepsi oradaydı. Ezio aslında farkında olmadan yıllardır bir kardeşliğin içinde yetişmişti. Amcası Mario liderliğinde toplanan bu ekip Ezio'ya asıl gerçeği açıkladı. O, kadın bir kehanetin bahsettiği peygamberdi. Venedik'in yüksek kulelerinden birinin tepesinde meşalelerin ışığı altında Ezio'nun yüzük parmağı mühürlendi. Bu sadece bir bağlılık yemini değil, bir hayat tarzının kabulüydü. Artık karşımızda bir intikamcı değil, inancı uğruna savaşan bir usta vardı. Ve tek durak kalmıştı. Her şeyin başladığı ve biteceği yer olan Vatikan. Yıl 1499. Ezio artık 40'lı yaşlarında. Bilgeliğin zirvesinde bir suikastçı ustası. Yolculuğu onu her şeyin merkezine, Romanya'ya ve Vatikan'ın kalbine kadar getirdi. Rodrigo artık sadece bir düşman değil, Hristiyan dünyasının lideri yani Papa olmuştu. Ancak Ezio için o ünvanın hiçbir önemi yoktu. Sistine Şapeli'nin o meşhur tavanının altında tarihin en ufak ama bir o kadar da anlamlı dövüşü gerçekleşti. Bir suikastçı ve bir papa antik bir gücü ele geçirmek için yumruk yumruğa kapıştı. Ezio Borgia'yı yere serdiğinde herkes onun hançerini saplamasını bekliyordu. Ancak o ailesinin katilini öldürmeyi reddetti. Seni öldürmek ailemi geri getirmeyecek dedi. Bu an Ezio'nun intikam hırsını tamamen geride bırakıp gerçek bir suikast yardımına ulaştığının kanıtıydı. Rodrigo'yu kendi karanlığıyla baş başa bırakan Ezio asıl gizemin yattığı yere Sistine Şapeli'nin altındaki antik kasaya doğru ilerledi. Kasanın içinde Ezio'yu bir hazine değil antik bir hologram karşıladı. Minevra. Minevra Ezio'ya değil onun anılarını binlerce yıl sonradan izleyen Desmond Miles'a seslendiriyordu. Ezio sadece bir haberciydi. İnsanlığın sonunu getirecek olan büyük felakete karşı Desmond'ı uyarmak için seçilmiş bir köprüydü. Geri kalanı sana bağlı Desmond. Sözü kulaklarımızda yankılanırken hem Ezio hem de ekran başındaki bizler aynı şaşkınlıkla donup kaldık. Bir Howard'ın intikam öyküsü insanlığın kaderini belirleyen bir efsaneye dönüşerek sona eriyordu. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın.